Herkese merhaba. Bugün erken Aryan dini üzerine konuşacağız. Bu başlığın biraz belirsiz görünebileceğinin farkındayım. Yani Aryan derken ne demek istiyorum? Erken Aryan dini derken ne demek istiyorum? İkisi de çok net değil. Bundan dolayı önce başlığı netleştirmekte ve konumuzun sınırlarını çizmekte fayda var. Bu konuyu daha anlaşılır kılacaktır. Aryan denildiğinde pek çok insanın aklına geçtiğimiz yüzyılda pek çok felakete yol açmış olan Nazizm ideolojisinden dolayı bu ideolojinin sözcüğe yüklediği anlam canlanıyor. Yani sarışın, mavi gözlü ve Nazilerce üstün olduğu varsayılan beyaz Avrupalılar akla geliyor Aryan dendiğinde. Oysa bu tabirin manası bu değil. Tarihte Aryan sözcüğünü biz ilk kez antik Pers yazıtlarında, Zerdüştlerin kutsal kitabı olan Avesta'da ve Hinduların en temel kutsal kitaplarından biri olan Rig Veda'da görüyoruz. Ve Avrupalılar da bu kaynaklarla karşılaşana kadar bu tabirden bir haberdi. Dolayısıyla tarihte kendisini Aryan olarak adlandıran yalnızca Hint-İrani halklar ve dil bilimde de biz Aryan dilleri dediğimizde yalnızca Hint-İrani dillerini kastediyoruz. Nasıl ki Cermenler, Slavlar, İtalikler, Hint Avrupalıların kendine has ayrı birer koluysa Aryanlar da Hint Avrupalıların kollarından biri. Yalnızca Hint-İraniler. Ve bu sözcüğün ırksal bir üstünlükle falan da alakası yok. Yalnızca etnik bir sınıflandırma. Bu arada eğer Hint-İrani dilleri denildiğinde de aklınızda hiçbir şey canlanmıyorsa videoyu izlemeye devam edin. Bunları da netleştireceğim. Aryan derken Hint-İranileri kastettiğimizi belirttik. Peki erken Aryan dini derken ne demek istiyoruz? Aryan dinleri denildiğinde bunların en tanınmış olanları İraniler söz konusu olduğunda Zerdüştilik, Hintariler söz konusu olduğunda ise Hinduizm ve bu iki dini yüzeysel bir şekilde inceleyen biri bile aralarında pek çok paralellik olduğunu fark edecektir. Kullanılan pek çok ortak tabir var, pek çok ritüel birbirine benziyor. Hatta dünya görüşünün bile pek çok noktada ortak olduğu iddia edilebilir. Bu kesinlikle bir tesadüf değil. Bu kültürler zaten akraba kültürler ve bu iki dinin en temel kutsal kitaplarının en erken katmanları birbirine son derece yakın olan dillerde yazıldı. Avesta'nın en erken katmanı Gathalar, Vedaların en erken katmanı ise Rig Veda ve Rigvedik Sanskritçe ile Gatik Avestaca birbirine son derece yakın olan diller. Bazı araştırmacılar bu iki dilin neredeyse aynı dilin farklı lehçeleri olacak kadar yakın olduğunu iddia etmişti. Bu biraz abartı, doğru değil yani bu. Genel kanı bu ikisinin birbirinden kabaca 500 yıl kadar önce ayrışmış olduğu yönünde. Nasıl ki İrani diller ve Hintari diller ortak bir atadan türemişse, bir İrani dini olan Zerdüştilik ve bir Hintari dini olan Hinduizmin de ortak bir atadan türemiş olduğunu düşünmek son derece makul. İşte videomuzun başlığındaki erken Aryan dini Zerdüştiliğin ve Hinduizmin türemiş olduğu bu ortak ataya işaret ediyor. Bu arada bu videoyu yalnızca Hint-İrani tarihiyle alakalı bir video gibi düşünmeyin. Çünkü her ne kadar biz bugün erken Aryan dinini ele alacak olsak da Aryan dinleri Zerdüştilik aracılığıyla İbrahimi dinlere, Hinduizm ve Hinduizmden kopan diğer dharmik dinler aracılığıyla hemen her Asya halkına ciddi tesirde bulundu. Dolayısıyla biz bugün aslında yalnızca Hint-İranilerin tarihini değil, tüm Asya halklarının, hatta İbrahimi dinler üzerindeki etkiler de göz önünde bulundurulursa tüm dünyanın tarihine dair bir şeyler öğreniyor olacağız. Erken Aryan dinini anlayabilmek için Aryan tarihine ilişkinde bir altyapımız olmalı. Bundan dolayı herhangi bir dini öğretinin detaylarına girmeden önce Aryan tarihine ilişkin bir takım bilgiler vereceğim. Ve Tunç çağından erken demir çağına kadar olan süreci ele alacağız. Bunun sebebi şu: hem Avesta'nın en erken katman olduğunu belirttiğim Gathalarda hem de Rig Veda'da demire bir atıf göremiyoruz. Dolayısıyla bu iki metinde demir çağının öncesinde oluşumunu tamamlamış olmalı. Zaten ikisi için de genellikle öngörülen tarihler erken demir çağının hemen öncesi. Tarihsel sürece doğal olarak Proto-Aryanlardan başlayacağız. Ne demek Proto-Aryan? Tüm Aryan dillerinin ortak atası olan Proto-Aryan dilini konuşan halka Proto-Aryanlar diyoruz. Aryanlar bildiğiniz gibi kendi içinde 3 kola ayrılıyor. İraniler, Hintariler ve Nuristaniler. İrani dillere örnek olarak Farsça, Kürtçe, Peştunca gösterilebilir. Hintari dillere örnek olarak Hindi, Bengali, Penjabi gibi diller örnek gösterilebilir. Nuristani dillerine örnek olaraksa Kamkatavari, Aşkunu ve Vaygali gibi diller örnek gösterilebilir. Bu diller de ayrı proto dillerden türeme. Yani Farsça, Kürtçe ve Peştunca Proto-İranice'den, Bengali, Hindi ve Penjabi Proto-Hintarice'den, Kamkatavari, Vaygali ve Aşkunu Proto-Nuristanice'den türeme. Ama Proto-İranice, Proto-Hintarice ve Proto-Nuristanice Proto-Aryan dilinden türeme. İşte bu bütün Hint-İrani dillerinin ortak atası olan dile Proto-Aryan dili diyoruz ve bu dili konuşan tarihi halkada Proto-Aryanlar diyoruz. Proto-Aryanlar elbette
Proto-Hint-Avrupalılardan türemiş halklardan biri. Bunu da unutmamak lazım. Proto-Hint-Avrupalıların dinine özel olarak değindiğim başka bir video vardı bu arada. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. İster burada durdurup önce onu izleyin sonra gelin, isterseniz bu videodan sonra izleyin, onu size bırakıyorum. Yani mutlaka öncelikle onu izlemenizi gerektirecek bir durum yok. Bu noktada tabii şunu da belirtmem lazım aslında. Hint-İrani dinleri içerisinde tabii ki Proto-Hint-Avrupa döneminden süregelen bazı inançlar da var. Ama bu videoda Hint-İrani dinlerini diğer Hint-Avrupa dinlerinden ayırt edici kılan niteliklere değineceğiz daha çok. Dolayısıyla eğer siz bu süregelen, yani Proto-Hint-Avrupa döneminden beri süregelen inançlara ilişkin bilgi edinmek istiyorsanız öbür videoya mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu videoda o noktalara pek değinilmeyecek. Daha çok Hint-İranileri ayrıştıran niteliklere değineceğiz. Evet, Proto-Aryanların tüm Aryanların ortak atası olduğunu söyledik. Peki kimdi bu Proto-Aryanlar? Yani hangi arkeolojik kültür veya kültürler Proto-Aryanlarla ilişkilendiriliyor? Bununla ilgili farklı teoriler vardı aslına bakarsanız. Hala da var. Ama akademik camiada ezici çoğunlukla en genel kabul gören görüş, Uralların güneyindeki bazı kültürlerin Proto-Aryanlarla ilişkili olduğu yönünde. Sintaşta, Abaşevo, Potapolka gibi kültürler. Nasıl bu sonuca varıyoruz? Tabii bu güzel bir soru. Yani neye dayanarak Güney Urallardaki bu kültürlerin Proto-Aryan kültürü olduğunu düşünüyoruz? Aslında temel verilerimiz dil bilimsel tabii ki. Çünkü nihayetinde bu sınıflandırma dilsel bir sınıflandırma. Ve elimizdeki en erken Aryan metinlerine bakıyoruz. Yani yine bu videoda sıkça değineceğimiz Gathalara ve Rig Veda'ya. Ve bu iki metine baktığımızda bu iki dildeki ortak tabirlerden ve bu tabirlerin etimolojik kökeninden yaptığımız çıkarımlarla bu kültürlerin ortak atalarının göçebe çobanlar olduğunu çıkarıyoruz. Büyük ölçüde sığır yetiştiriciliğiyle ilgilenen, sığır ve koyun demek daha doğru olur, evcilleştirilmiş atları olan insanlar olduğunu öğreniyoruz. Yerleşik bir medeniyete ilişkin sınırlı bir kelime dağarcığına sahip olduklarını görüyoruz vesaire. Bununla alakalı pek çok detay verilebilir aslına bakarsanız. Ve bunlardan biri de aslında onu değinmeden geçmemek lazım. Savaş arabalarının icadı. Yani İrani ve Hintari dillerde savaş arabaları için ortak olan pek çok tabir var. Ve bundan şunu anlıyoruz ki İrani-Hintari ayrımı savaş arabalarının icadından sonra olmalı. Ve savaş arabaları da yine Sintaşta kültüründe bulunmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla Sintaşta kültüründen sonra, yani Sintaşta kültürünün ardılı olan Srubnaya ve Andronova kültürleri Hint-İranilerin kendi içindeki ayrışmaları için müsait kültürler gibi görünüyor. Bu konuyla alakalı daha detaylı bilgi istiyorsanız daha önceden çekmiş olduğum bir video vardı İskitlere ilişkin. Onda İskitlerin öncülü olan Andronova kültüründen epey bahsediyorum ve Andronova'nın ve öncülü olan Sintaşta'nın neden Hint-İrani olduğunu düşündüğümüzü detaylarıyla açıklıyorum. O videoya gitmenizi öneririm. Çünkü bu videonun asıl konusu bu olmayacak dediğim gibi. Bu videonun konusu genetik de olmayacak. Genetiğe sadece gerektiğinde değineceğim ama merak edilebileceğini düşündüğüm için kısaca bunun üstünden geçeyim. Proto-Aryan genetik profili merak edilebilir. Proto-Aryanlar kabaca %70 kadar Proto-Hint-Avrupalıların soyundan geliyorlar. Yani Yamnaya benzeri ve Batı Bozkırı çobanı denilen popülasyonun soyundan geliyorlar. %30 kadarsa bir çiftçi kültürü olan Globular Amphora Culture'ın genetik mirasını taşıyorlar. Proto-Aryan genetik mirası kabaca böyle. Hatta Proto-Aryan sonrasında da, yani herhangi bir karışım olana kadar miras bu şekilde devam ediyor. Yani İrani ve Hintari dilleri ayrıştığında bile genetik profil aşağı yukarı böyle gibi görünüyor. İrani ve Hintari dillerdeki savaş arabasına ilişkin ortak sözcükler dolayısıyla Hint-İranilerin kendi içindeki ayrımın savaş arabasının icadından sonrasına tarihlendiğini söylemiştik. Dolayısıyla bu ayrım kabaca M.Ö. 1900 civarına denk geliyor. Yani tabii ki bu videoda verdiğim hemen her tarih biraz erken veya biraz daha geç olabilir. Bunu aklınızdan çıkarmayın ama kabaca 1900 civarı milattan önce. Sintaşta'nın ardılı olan Andronova kültürü aslına bakarsanız yekpare bir kültür değil. Bazen böyleymiş gibi düşünüldüğünü görüyorum. Ama aslında Andronova kültürü diye tek bir kültür yok. Andronova'nın varyantları var. Nispeten daha batıda kalan varyantı, yani Alakul varyantı genellikle tıpkı batılı komşusu Srubnaya gibi Proto-İranilerle ilişkilendirilirken daha doğuda kalan Fyodorova varyantı genellikle Proto-Hintarilerle ilişkilendiriliyor. Andronovo sürecinde Andronovo insanlarının gitgide güneye göç ettiğini görüyoruz. Bu göç de tek bir göç değil, farklı göç dalgaları geliyor aslına bakarsanız güneye. Ve bu dalgaların bazıları Fyodorova varyantıyla ilişkiliyken bazıları Alakul varyantıyla ilişkili. Andronovo insanları Hazar Denizi'nin doğusundan güneye, Orta Asya'ya iniyorlar. Orta Asya'da da bu dönemde tabii ki yerleşik bir kültür var. Baktriya Margiana Arkeolojik Kompleksi veya Oksus kültürü, Seyhun kültürü olarak bilinen bir kültür. Bundan sonra buna BMAC diyeceğim. Çünkü genellikle kullanılan kısaltma o bu kültür için. BMAC
yerleşik bir kültür. Genetik profili farklı. Yaklaşık %65 Neolitik Zagros genetik mirasına sahipler. %25 kadar Neolitik Anadolu genetik mirasına, %10 kadar da Batı Sibirya avcı toplayıcı mirasına sahipler. BMAC insanlarının dilini bilmiyoruz ama dillerine ilişkin bazı fikirlere sahibiz. Özellikle son 20 yıldır BMAC dilinden Hint-İrani dillerine alınan pek çok kelime üzerinde ciddi kapsamlı çalışmalar yapıldı. Ve şunu görüyoruz ki en erken metinlerde bile, yani hem Avesta'da, Gathalarda hem de Rigveda'da BMAC'nin yerel dilinden bazı alıntılar var. Bu alıntı kelimelerin bir kısmı coğrafi özelliklerle alakalı. Yani normalde Proto-Aryanların henüz karşılaşmamış olduğu bazı hayvanlar var burada. Örneğin deve sözcüğü Ushtra buradan alıntı gibi görünüyor. Kaplumbağa, Kashyapa buradan alıntı gibi görünüyor. Hatta çakal yine. Bunu önceki bir videomda da söylemiştim. Çakal sözcüğü yine Sanskritçe'de de Shigalla bu arada. BMAC dilinden Aryanlara geçmiş gibi görünüyor. Bunlar çok normal çünkü o bölgede bulunan hayvanlar daha çok. Bunun dışında tarım ve sulamayla alakalı pek çok kelimenin de BMAC dilinden Aryanlara geçtiğini görüyoruz. Tabii bu alıntı olan sözcüklerin belli bir yapısı var. Yani Aryan dillerinde rastlamaya alışık olmadığımız belli bir ses dizimi var bu sözcüklerde. Ve bundan yola çıkılarak o coğrafyayla veya o kültürle doğrudan ilişkilendiremeyeceğimiz bazı sözcüklerin yine BMAC'den alıntı olduğunu görebiliyoruz. Ve bu alıntı sözcüklere baktığımızda şunu görüyoruz ki BMAC kültürü Aryanları derinden etkilemiş. Yani son derece önemli olan bazı dini tabirler bile hem İranilerde hem de Hintarilerde BMAC kültüründen alınmış görünüyor. Bunun detaylarına daha sonra gireceğiz. Yine yaygın olan bir görüş BMAC'nin Elamlarla veya Indus Vadisi kültürüyle ilişkili olduğu yönünde. BMAC kültürü gerçekten de hem Elamlılarla hem de Indus Vadisi ile ticari ilişkilere sahipti. Ama BMAC diline ait olduğunu düşündüğümüz sözcükler ne Elamcayla ne de Dravid dilleriyle akraba. Yani kendine has bir dil ailesine mensup gibi görünüyor BMAC dili. Bilinen herhangi bir dil BMAC diliyle akraba değil. Tabii herhangi bir modern dille akraba olmasa da pek çok modern dilde dediğim gibi BMAC dilinden alıntı olan sözcükler hala kullanılıyor. Türkçeden şakal örneğini verdim. Onun dışında Kürtçe'de mesela eşek anlamına gelen ker yine BMAC'den alıntı ve ekmek anlamına gelen nan, ki sadece Kürtçe değil başka İrani dillerde de var bu sözcük, yine BMAC'den alıntı. Ki ekmek son derece önemli bir kültürün temelini işaret eden sözcüklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla BMAC'nin Aryanları kültürel açıdan derinden etkilemiş olduğunu kabul etmek gerekir. Bu aslına bakarsanız Hint-İrani göçleriyle alakalı bir takım eski sorulara çözüm olarak sunulan bir teoriyi güçlendiriyor. Bu teori Kulturkugel yani kültür kurşunu teorisi. Nedir bu teori ve aslında hangi soruna cevap olarak ortaya atılmıştı Mallory tarafından? Onu da açıklamak lazım. Proto-Hint-İrani dili yani Proto-Aryanlar Güney Urallara yerleştirildiğinde karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Biz Güney Urallardan Orta Asya'ya bir göçün izlerini sürebiliyoruz. Yani arkeolojik izini sürebiliyoruz. Andronova kültürünün Orta Asya'ya geldiğini görüyoruz. BMAC yerleşkelerinin çevrelerinde çeşitli Andronova kampları olduğunu, Andronova çanak çömleğinin bu bölgeye gelmiş olduğunu vesaire ve BMAC ile ticari ilişkiler sürdürdüğünü görebiliyoruz arkeolojik verilerden. Ancak Hint-İrani dillerinin konuşulduğu modern coğrafyayı düşündüğümüzde ve buraları incelediğimizde yani Batı Asya'yı veya Güney Asya'yı incelediğimizde ciddi bir Andronova göçü izine rastlamıyoruz arkeolojik açıdan. Bir göç izine rastlıyoruz. Orta Asya'dan buralara bir göçün izine rastlıyoruz ama bu göçün izi Andronova kültürüyle ilişkili değil. BMAC kültürüyle ilişkili. Yani Güney Urallardan Orta Asya'ya göçte Andronova kültürünün izleri taşınırken Orta Asya'dan Batı Asya'ya ve Güney Asya'ya göçte Andronova kültürünün değil BMAC kültürünün arkeolojik izleri taşınmış. Bu Mallory'ye şunu düşündürtmüştü. Muhtemelen Aryanlar Orta Asya'ya geldiler. Orta Asya'daki yerleşik kültürle ciddi bir etkileşim haline girdiler ve bu etkileşimden o kadar etkilendiler ki büyük ölçüde o kültürü benimsediler ve bundan sonra Aryan dilleri Proto-Aryan kültüründen ziyade BMAC kültürüyle yayıldı. Bu nedenle Aryan yayılım alanına baktığımızda Andronova kültürü arkeolojik verilerinden daha çok BMAC kültürünün arkeolojik verilerini görüyoruz. Konu dışı ama ilginç olduğu için buna da değinmek istiyorum. Bu BMAC ve Andronova kültürü arasındaki ilişki çok daha sonra bölgenin yerleşik İrani halkı olan Soğutlarla üstlerine eklemlenen Türkiye'ler arasındaki ilişkiyi andırıyor bence. Öncekinde göçebe olan Andronova kültürü yerleşik olan BMAC kültürünün etkisi altına girmişti. Her ne kadar dilsel olarak bölgeyi değiştirse de. Daha sonra yani Orta Çağ'da da
göçebe Türkiler yerleşik Soğutların kültürel etkisi altına girdi ama zaman içinde bölgenin dilini Türkileştirdiler. Ve yine Türkilerle Soğutlar arasındaki ilişki de öyle savaşa dayalı bir ilişki değildi aslına bakarsanız. İpek yolunun tüccarları Soğutlardı. Göçebe Türkiler ise bölgenin ticaretini koruyordu aslında. Yani karşılıklı bir çıkar ilişkisi olduğunu söylemek, nispeten barışçıl bir ilişki olduğunu söylemek bence daha rasyonel olur. Yani bir şekilde Orta Asya'nın tarihi boyunca birden fazla kez karşımıza çıkan bir motif gibi görünüyor bu. Çeşitli BMAC mühürleri, BMAC'ye has olan anten kabzalı kılıçlar ve BMAC ikonografisinin çeşitli yansımaları bu BMAC kültürel yayılımının izlerine örnek olarak gösterilebilir. Biz bu kültürel yayılımın izlerini gerçekten hem Batı Asya'da hem de Güney Asya'da takip edebiliyoruz. Hatta Urmiye Gölü'nün güneyindeki Tepe Hasanlu'da bile bu ikonografik yansımaları görmek mümkün. Buna ilişkin Frankfurt'un oldukça detaylı bir makalesi var. Onu tavsiye ederim eğer konuyla ilgileniyorsanız. Yani bu Tepe Hasanlu'daki meşhur bir altın kase var. O kase üzerindeki betimlerin hem BMAC anlatılarıyla hem de Aryan anlatılarıyla nasıl paralellik gösterdiğini anlatıyor analizinde. Ayrıca Burrow'un ortaya attığı bir teoriye göre Urmiye Gölü'nün ismi bile Mitanni Aryanlarından geliyor olabilir. Urmiya Sanskritçe'de dalgalı demek. Ve Mitanni Aryanlarının göç yolu düşünülürse bu gayet olası. Buna değiniyorum çünkü videonun ilerleyen bölümlerinde bu konuya da biraz gireceğiz. Bundan birkaç yıl önce yayınlanan bir makalede, Narasimha'nın makalesinde M.Ö. 2000 civarına kadar BMAC kültür bölgesinde Andronovo genetik mirasına rastlanmadığı ama M.Ö. 2000 civarından itibaren Andronovo-BMAC karışımı örneklerin bulunduğu belirtilmişti. Bu arkeolojik verilerle de uyumlu. Biz BMAC yerleşkelerinin çevrelerinde Andronovo kampları olduğunu biliyoruz. Ve BMAC ile Andronovo kültürü arasındaki ilişki büyük ölçüde barışçıl görünüyor. Ancak M.Ö. 1800 civarında bir kuraklık baş gösteriyor ve bu kuraklıkla beraber BMAC yerleşkeleri gitgide nüfus kaybetmeye başlıyor. Tam olarak aynı dönemde BMAC kültürel öğelerinin agresif bir yayılım gösterdiğini görüyoruz. Muhtemelen bu şehirleri boşaltan BMAC halkı çevrelerindeki göçebe Andronovo nüfusuna katıldılar ve birlikte hem batıya hem de doğuya göç ettiler. Batıya gelenler Mitanni Aryanları oldu. Doğuya gidenlerse daha sonra Rigvedik Aryanları oluşturdular. Bu görüşü destekleyen bir diğer bulgu da Rigvedik Sanskritçedeki BMAC alıntılarının Avestaca'ya kıyasla daha fazla olması. Bu durum Rigvedik Aryanların BMAC diliyle temasının daha uzun süreli olduğunu düşündürüyor. Rigvedik Aryanların yerleşmiş olduğu Svat Vadisi'nde veya Indus Vadisi'nde konuşulan dilin BMAC diliyle akraba olmasını beklemiyoruz. Çünkü kültürel açıdan BMAC ve Indus Vadisi çok farklı. Dolayısıyla BMAC halkının göçebe Andronovo halkına katılması ve bir süre bu çift dilliliğin sürmüş olması daha yüksek bir olasılık. Daha sonra bu çift dilli halk Rigvedik Aryanları oluşturacak. Son zamanlarda bu görüşe yöneltilen bir itiraz var. Modern Hintli genetik profiline dayanarak yöneltilen bir itiraz bu aslına bakarsanız. O da şu: modern Hint nüfuslarında kayda değer oranda Andronovo genetik mirası olmakla beraber kayda değer oranda BMAC genetik mirası yok. Dolayısıyla diyorlar bu Hintariler BMAC ile karışmadan gelmiş olmalı. Ama bu çok zayıf bir argüman aslına bakarsanız. Çünkü elimizde Svat Vadisi'nden, hatta erken Demir Çağı Svat Vadisi'nden DNA örnekleri var. Yani tam da Rigvedik Aryanların Svat Vadisi'nde yaşadığını düşündüğümüz dönemden DNA örnekleri var. Ve bu örnekler gerçekten de çok ciddi oranda BMAC ve Andronovo genetik mirasını birlikte taşıyor. Modern Hint nüfusu üzerinden bu türden bir argüman üretmek mantıklı değil. Bu ancak şunu gösterebilir: daha sonra farklı Aryan göçleri de gerçekleşti Güney Asya'ya ve belki daha sonradan gelen Aryanlar BMAC ile o kadar karışmamıştı. Bu ileri sürülebilir ama modern Hint nüfusundan Rigvedik Aryanlara ilişkin bu türden bir çıkarımda bulunamaz. Hem dilsel veriler, hem arkeolojik veriler, hem de Svat Vadisi'nden elde ettiğimiz genetik veriler Aryanlarla BMAC halkının fazlasıyla karışmış olduğu yönünde. Burada şuna da değinmek iyi olabilir. Daha birkaç önce yayınlanan yeni bir makalede, Lyubotsky'nin yazdığı bir makalede bu konuya değinildi. Ve Lyubotsky BMAC'ye uğramadan Güney Asya'ya inen Aryanlar teorisinin kabul edilemeyeceğini söylüyor dil bilimsel veriler ışığında. Ben de buna katılıyorum. Ya bu konuyla alakalı bu arada epey detaylı bir makale de yayınladım geçen sene. Onu okumanızı öneririm. Yani Rigvedik Aryanlar ve Mitanni Aryanlarındaki BMAC Andronovo karışık miras üzerine. Merak edenler o makalemi de okuyabilir. Açıklama kısmına linkini koyacağım. Evet, tüm bu tarihi bilgileri bir şablona oturtmak gerekirse M.Ö. 2000 civarında ilk Aryan dalgası BMAC'ye geliyor. Bu muhtemelen Andronovo'nun Fedorova varyantıyla, yani Hintarilerle ilişkili olan varyantıyla alakalı bir göç. M.Ö. 1750 civarında Mitanni Aryanları Batı Asya'ya geliyor.
Mitanni Aryanları bildiğiniz üzere İranilerin değil, Hintarilerin bir kolu. Sanskritçe'ye çok yakın olan bir dil konuşuyorlar. Peki nereden biliyoruz? Yani neden 1750 civarında Mitanni Aryanları Batı Asya'ya gelmiş olmadı diyorum. Çünkü Suriye'de Habur Vadisi'ndeki Talleylan arşivlerinde Mitanni Aryanlarının savaşçı kastı olan Marianno'nun bahsi geçiyor. Bu savaş arabalarıyla ilişkili olan bir kast. Marianno muhtemelen etimolojisi itibariyle ölümlü demek ama adam, savaşçı, cesur ve benzeri manalarda kullanılıyor olabilir. Bu Hint-İranilerde sıklıkla karşılaştığımız bir etimolojik ilişki. Örneğin Farsçadaki Mert ismi de aslında yani adam demek ama yeterince geri giderseniz aslında ölümlü demek. Kürtçede de Mrov adam demek, Mır'ın ölüm aynı kökten geliyor. Veya Mer hem adam demek hem savaşçı, cesur yani bu anlamların hepsini içinde barındıran bir sözcük. Mariano da muhtemelen bunun türevlerinden biri. Bunun Hintari türevlerinden biri. Milattan önce 1500 civarında Andronova kültürünün İranilerle ilişkili olan Alakol varyantının bölgeye geldiği düşünülüyor. Buna ilişkin elimizde birkaç veri var. Çok fazla üzerinde durmayacağım ama kabaca bir üzerinden geçmem gerekir diye düşünüyorum yine de. Milattan önce 1500 civarında BMAC çevresinde kuşbaşını andıran başa sahip bazı süvari figürinleri görmeye başlıyoruz. Bu kuşbaşı İskit başlıklarını andırıyor veya frig başlığı olarak da bilinen başlıklar. Bildiğiniz üzere bu başlıklar özellikle göçebe İraniler arasında oldukça yaygın başlıklar. Ve değinilmesi gereken bir diğer noktada şu belki. Her ne kadar Rigvedik Aryanlar süvariliğinin ne olduğunu biliyor olsalar da kendileri daha çok savaş arabası kullanıyorlar ve Hintari dillerinde savaş arabasına ilişkin gelişkin bir takım tabirler İranilerde yok ve bunun tam tersi de yani süvariliğe ilişkin gelişkin olan bir takım tabirlerde Hintarilerde yok. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün. Hintariler daha çok savaş arabası kullanıcıları iken İraniler daha çok süvariler. Ve bunları bir araya getirdiğimizde bu kuşbaşlı süvarinin İskit benzeri ya da Saka benzeri göçebe İranilerle ilişkili olması oldukça muhtemel. Bir diğer işaret de şu. Yani M.Ö. 1500'de İranilerin gelmiş olduğuna yönelik bir diğer işaret de şu. M.Ö. 1500 civarı yaz kültürünün birinci evresinin de başlangıcı olarak kabul ediliyor. Yaz kültürünün birinci evresinde biz artık mezarlara rastlamıyoruz bu bölgede. Bu da bu bölgede bir tür Proto-Zerdüştiliğin başladığını gösteriyor. Bildiğiniz üzere Zerdüştilikte ölüler leş yiyici hayvanlara bırakılır. Milattan önce 1300 civarındaysa Rigvedik Aryanlar Hindu kuşu aşıp Sıvat Vadisi'ne giriyor olmalılar. Rigveda bir anda oluşturulmuş bir metin değil tabii ki. Bu oluşum sürecinin ilk aşamaları daha Vedik Aryanlar Orta Asya'dayken başlamış olabilir. Ama Hindu kuşu açtıktan sonra Sıvat Vadisi'ndeyken bitmiş olmalı. Milattan önce 1100 civarındaysa Medlerin, Perslerin, Batı İranilerin ataları Orta Asya'dan Batı Asya'ya göç etmeye başlamış olmalı. Çünkü milattan önce 9. yüzyılda artık Asur kayıtlarında Medlerden bahsedildiğini biliyoruz. Şimdi dini içeriğe geçmeden önce altını çizmek istediğim birkaç nokta var. Bunlardan biri şu. Göç yollarına dikkat ederseniz İranilerin ve Hintarilerin benzer yerlerden geçmiş olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla biz bu videoda tespit ettiğimiz bütün ortaklıkları Proto-Aryan evresine atfedemeyeceğiz. Yani Hintarilerde ve İranilerde ortak olan bazı inançlar ortak dilsel atalarından değil, ortak komşularından gelmiş de olabilir. Bu ihtimali her zaman aklımızda bulunduracağız. Zaten videonun başlığını Proto-Aryan dini değil de erken Aryan dini yapmamın sebebi aslında bu. Çünkü bilmiyoruz tam olarak. Yani bu şimdi ele alacağımız ortak yönlerin hangileri gerçekten Proto-Aryan evresine tarihleniyor, hangileri kesinlikle BMAC'den alıntı. Arada gri bölgeler olduğu için başlığı erken Aryan dini yapmayı daha uygun buldum. Vurgulamak istediğim bir diğer noktada şu ki şu andan sonra size anlatacağım hemen her konu üzerine 100 yılı aşkındır tartışılan konular olacak ve hemen her biri hakkında onlarca farklı görüş var. Ben tüm bu geniş tartışma külliyatına dayanarak size kendi görüşlerimi aktarıyor olacağım ama elbette gerekçeleriyle birlikte. İlk ele alacağımız konu Asura-Deva çatışması olacak. Hem Zerdüştilikle hem Hinduizmle ilgilenen biri şu tezatlığı hemen fark edecektir ki Hinduizm'de tanrılara Deva, iblislere Asura denirken Zerdüştilikte tanrılara Ahura, iblislere Deva deniyor. Asura ve Ahura tabii aynı sözcük. Hintarilerdeki S'lerin İranilerde H şeklinde tezahür etmesi sıklıkla karşılaşılan bir durum. Mutlak bir kaide değil ama genellikle bu dönüşümün gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Bazı erken İrani formlarda S korunabiliyor ama genellikle S'lerin H'ye dönüştüğünü söyleyebiliriz. Buna örnek olarak Sindhu Nehri'nin İraniler tarafından Hindu şeklinde telaffuz edilmesi gösterilebilir. Ki bundan dolayı o nehrin ötesindekilere Hindu denirdi. Her ne kadar bu tabloda bir tezatlık olsa da yani birinin tanrı dediğine diğeri iblis diyor olsa da aslında ortak bir motiften bahsetmek mümkün. O da şu. Asuralar ve Daivalar şeklinde adlandırılan iki farklı tanrısal grup birbiriyle çatışma içinde. Bu
telaffuzlar Proto-Aryan, olası Proto-Aryan telaffuzları bu sözcüklerin. Bu da pek çok araştırmacı şunu düşündürdü. Demek ki Proto-Aryan dönemde Asuralar ve Daivalar şeklinde iki farklı tanrısal grup vardı. Bunlar çatışma halindeydi. Bir şekilde Hintariler Devaları tanrı benimserken İraniler Asuraları tanrı benimsedi. Ve Rig Veda genellikle Gathalardan, yani Avesta'nın en erken katmanından daha erkene tarihlendiği için, biraz daha erkene tarihlendiği için Rig Veda'nın Proto-Aryan görüşe daha yakın bir görüşü yansıttığı düşünülüyordu. Burada tabii şunun da etkisi var. Gathaların yazarı olarak düşünülen Zerdüşt, yani Zerdüşt dinin peygamberi, çok katı bir reformist olarak kabul gördü uzun süre. Yani kendisinden önceki dini alaşağı eden, kendisinden önceki tanrıları iblise çeviren bir peygamber olarak görüldü. Ve bu görüşün de Rig Veda'yı orijinale daha yakın kabul eden görüş üzerinde etkisi var. Bu görüş bugün akademide eskisi kadar kabul görmese de konuyla ilgilenen ortalama bir insan hala durumu böyle biliyor. Peki bu doğru bir yaklaşım mı? Yani gerçekten Proto-Aryan dönemine tarihlenebilecek bir Asura-Deiva çatışmasından bahsetmek ve bu inancın iki kolda bu şekilde evrildiğini düşünmek doğru mu? Bunun için erken metinleri incelemek gerekir ve Rig Veda'nın en erken katmanlarına, aile kitaplarına baktığımız zaman, yani biliyorsunuz Rig Veda, Vedaların en erken kitabı ama Rig Veda da aslında farklı kitaplardan oluşuyor. Yekpare bir metin değil ve bu kitaplar içinde en erkene tarihlenenler aile kitapları. Bu kitaplarda Asura, iblis manasında kullanılmıyor. Mitra, Varuna, Indra, Agni gibi tanrılar için Asura sözcüğü kullanılıyor. Bunun yanında çeşitli insan liderler için de kullanılıyor. İyi veya kötü liderler, yani hani özellikle iyiliği işaret eden bir anlamı da yok Asura'nın. Ama özel olarak kötülüğü de işaret etmediği açık. Bu arada şunu da söylemek lazım, yani özel bir tanrı sınıfına da işaret ediyor gibi görünmüyor Asura sözcüğü. Çünkü Mitra, Varuna, Indra ve Agni aynı zamanda Deva olarak da anılıyor. Yani burada bir Asura-Deiva çatışmasından söz etmek mümkün değil ki Avesta'da da aslında biz Ahura sözcüğünün her ne kadar Mazda, Mitra ve Apam-Napat gibi tanrılar için kullanıldığını görsek de insan liderler için de kullanıldığını görüyoruz. Yani Ahura sadece tanrılara işaret eden bir sözcük değil Avesta'da da. Ahura'nın İranilerdeki erken kullanımlarıyla Asura'nın Hintarilerdeki erken kullanımlarına baktığımız zaman arada sadece şöyle bir fark var gibi görünüyor. O da sadece insanlar için kullanıldığında İranilerde Ahuralık babadan oğula geçerken Hintarilerde babadan oğula geçmiyor. Bu arada bu sözcüğün asıl anlamı itibariyle bey, kudret sahibi benzeri bir manaya geldiğine bir diğer işarette bazı Uralik dillerde Asera sözcüğünün prens anlamına geliyor olması. Eğer Proto-Aryanlar gerçekten de genel kabul gördüğü üzere Güney Urallardan geldilerse Uralik halklara elbette komşuydular ve zaten bunu biliyoruz. Uralik dillerde pek çok Hint-İrani alıntı var. Ve Asura sözcüğü de asıl anlamıyla, yani bey, prens, reis benzeri bir anlamla Uralik dillere geçmiş olabilir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki Asura-Deiva benzeri bir çatışma, bırakalım Proto-Aryan dönemine, Proto-Hintari dönemine bile tarihleniyor olamaz. Çünkü az önce gördüğümüz üzere Rig Veda'nın erken dönemlerinde Asura iblis anlamında kullanılmıyor. Herhangi bir tanrı sınıfını ifade etmek için de kullanılmıyor. Bazı devaların, yani bazı tanrıların gücüne işaret etmek için kullanılıyor. Bir diğer önemli noktada, her ne kadar geç Vedik dönemde Asura sözcüğü kötücül bir anlam kazanmış da olsa, erken dönemde Asura olarak anılan tanrılardan hiçbirinin iblisleştirilmediğini görüyoruz. Yani önceden Asura olarak anıldığını söylediğim Mitra, Varuna, Indra ve Agni asla kötücül varlıklar olarak anılmıyorlar. Tanrılıklarını koruyorlar. Artık onlar için Asura sözcüğü kullanılmıyor yalnızca. Yani anlam değiştiren tek şey aslında Asura sözcüğünün kendisi. Diğer bir önemli noktada Asura sözcüğü kötücül anlam kazandıktan sonra tanrısal varlıklar veya iblisler için değil de düşman liderler için kullanılıyor gibi görünmesi. Bunu nereden anlayabiliyoruz? Rig Veda'da iblisler için kullanılan Rakshas sözcüğü var ve Rakshaslarla mücadele edildiğinde yardıma gelen tanrılar genellikle Agni ve Soma. Oysa Dasalar ve Dasyular gibi düşman insan kavimleriyle mücadele edildiğinde Tanrı Indra Rig Vedik Aryanların yardımına geliyor. Asuralarla mücadele sırasında yardıma gelen tanrı da yine Indra. Dolayısıyla Asuraların kötücül anlamdan sonra düşman liderleri için kullanılmaya başlanmış olması daha makul görünüyor. Yani Asura sözcüğü aslında köklü bir anlam değişikliğinden ziyade bir tür anlam daralması yaşamış gibi görünüyor. Çünkü önceden de demiştim, yani Veda'nın erken dönemlerinde Asura sözcüğünün anlam çerçevesi içerisine düşman liderleri yine dahildi aslında. Peki İranilerde durum ne? Yani bu Ahura-Deiva çatışmasının altında ne yatıyor İranilerdeki? Bununla alakalı söylemiştim. Genel görüş şuydu: Zerdüşt bir reformist olduğu için yeni getirdiği dünya görüşüyle uyumlu olmayan eski tanrıları iblisleştirdi ve Deva sözcüğünün anlamını değiştirdi. Yani Deva sözcüğü eskiden İranilerde de tanrı anlamına geliyordu bu görüşe göre.
Bu görüşle ilgili şöyle sorunlarımız var. Bunlardan biri şu. Deva sözcüğünden türeyen sözcükler çok yaygın. Yani bugün hemen her İrani dilde Deva sözcüğünden türemiş bir modern sözcük bulmak mümkün. Ki Türkçedeki dev de aslında İranilerden geçme bir sözcük. Ve bu sözcüklerin hepsi kötücül manada kullanılıyor. Yani iyicil bir asli kökene sahip olduğuna ilişkin elimizde bu türden bir veri yok. Bununla ilişkili olarak yine şu gösterilebilir. Slavların tanrı manasında kullandığı boga sözcüğü çok büyük ihtimalle İskit komşularından alıntı. Çünkü İranilerde tanrı manasına gelen sözcüklerden biri bagaydı. Hatta Pers yazıtlarında baga vazraka Ahura şeklinde geçer mesela. Büyük tanrı Ahura. Baga eski İranilerde tanrı manasında kullanılıyordu ve Zerdüştilik öncesi İranilerde bile demek ki bu manada kullanılan sözcüklerden biri bagaymış. Slavlara boga şeklinde geçmiş ama Deyva'da geçebilirdi mesela ama geçmemiş. İranilerin Tanrı'yı nitelemek için kullandığı bir diğer sözcüğün yazata olduğunu biliyoruz. Yine bundan türeyen bazı kelimeler modern İrani dillerde de varlığını sürdürüyor. Ama elimizde Deyva'nın bir türevinin eskiden İranilerde de Tanrı manasında kullanıldığına ilişkin hiçbir veri yok. Yine Zerdüştilikle ilişkili olarak öne sürülen teorilerden biri şuydu. İranilerde son derece önemli bir tanrı olan Mitra, Avesta'nın Gatalar bölümünde yani en erken bölümünde anılmıyor. Mitra'nın Gatalarda anılmamasını bazı araştırmacılar Mitra'nın da aslında şeytanlaştırılmış bir tanrı olmasına yormuşlardı ve Mitra bir şekilde daha sonra Pantheon'a yeniden dahil edilmişti ve Avesta'nın geç bölümlerinde Mitra'dan tanrılar arasında bahsediliyor. Ama elimizde bunun ilişkin hiçbir veri yok aslına bakarsanız. Yani Mitra'nın bir zamanlar iblis olarak kabul edildiğine dair Zerdüştliler arasında hiçbir veri yok elimizde. Gatalarda Mitra'nın adının geçmiyor olması onun iblis olarak kabul edildiği anlamına gelmez. İblis olarak kabul edilen pek çok tanrının ismi geçiyor. Mitra'nın da ismi geçebilirdi. Ve yine önemli olan bir başka nokta, Gatalarda iblis olarak bahsedilen tanrılardan hiçbiri daha sonra tanrılar arasında kabul edilmiyor. Yani Mitra için öne sürülen iddia başka tanrılar için de geçerli değil. Bu noktada şuna dikkat çekmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Rig Veda'nın erken dönemlerinde hem Asura hem de Deva sözcükleri tanrılar için kullanılabiliyor olsa da Avesta'da Deva sözcüğü başlangıçtan beri iblisler için kullanılıyor. Ve biz bu iblislerin arasında Rig Veda'da tanrı olarak anılan bazı isimlere de rastlıyoruz. Indra ve Saurva gibi. Yani Avesta'da Saurva, Rig Veda'da Sharva olarak anılıyor. Ve bu durumda Zerdüşt'ün bazı Proto-Aryan tanrılarını şeytanlaştırdığı görüşünü doğrular gibi görünüyor. En azından ilk bakışta. Ama şimdi size anlatacaklarım bu konudaki fikrinizi değiştirebilir. Daha önce bahsetmiştim. Son 20 küsur yılda Lyubotsky ve Witzel gibi isimler BMAC dilinden Aryan dillerine geçmiş olan olası kelimelerle alakalı kapsamlı listeler oluşturdular. Ve bu listelere baktığımızda şunu görüyoruz ki Soma kültüyle ilişkili olan pek çok sözcük BMAC'den alıntı. Soma kültü detaylarına daha sonra değineceğiz. Kutsal bir içecekle alakalı bir kült. Yani Soma o içeceğin adı. Ve aslında Soma sözcüğü Hint-İrani etimolojiyle açıklanabiliyor. Ezilmiş demek. Yani o bitkiyi ezerek çıkarılan özünden geliyor ismi. Ama bitki için kullanılan sözcük Hint-İrani kökenli değil. Anchu bu sözcük. Ve Anchu'yla beraber başka bazı sözcükler de BMAC dilinden alıntı. Şimdi bu alıntıların neler olduğuna bakalım. Anchu, Soma'nın hazırlandığı bitki ki bu bitkinin ne olduğuna daha sonra değineceğiz. Magha, ritüel sunu veya kurban. Atharvan, rahip. Uçık, sunu rahibi. Rishi, ki bu çok önemli bir tabir. Daha sonraki Vedik gelenekte kullanılmaya devam edecek. Bilici, kahin veya ermiş benzeri bir anlamı olduğu söylenebilir. Ve örneklerimizin son kategorisini oluşturan Charva, Indra, Gandharva. Bazı tanrılar veya varlıklar. Gandharvalardan bu videoda bahsetmeyi düşünmüyorum. Son derece ilginç bir konu ama video zaten uzun olacak ve daha da fazla uzatmanın anlamı olmadığını düşünüyorum. Ama Charva ve Indra az önce andığımız Rig Veda'da tanrı olarak kabul edilirken Avesta'da iblis olarak anılan tanrılar. Bu durum şunu düşündürüyor. M.Ö. 1500 civarında İraniler BMAC bölgesine geldiklerinde kendilerinden önce oraya gelmiş olan Hintarilerle karşılaşmış olmalılar. Bu Hintariler çok yüksek ihtimalle bazı BMAC tanrılarını benimsemişlerdi ve dolayısıyla İraniler kendi eski tanrılarına değil de düşmanlarının tanrılarına, karşılaştıkları Hintarilerin benimsedikleri tanrılara iblis demiş olabilirler. Bu durumu doğrular gibi görünen bir diğer örnekte Avesta'da Vayu isminin hem tanrılar hem de iblisler arasında yer alması. Tanrılar arasındaki Vayu İranilerin Vayusunu, iblisler arasındaki Vayu ise Hintarilerin Vayusunu temsil ediyor olabilir.
Bu görüş yani Zerdüştiliğin eski İrani tanrılarını değil de düşman Hintari tanrılarını iblisleştirdiği yönündeki görüş benim bildiğim en erken Burrow tarafından ortaya atılmıştı. Hem de şimdiki gibi BMAC'den alıntı sözcüklere ilişkin böyle kapsamlı listelerin olmadığı bir dönemde. Burrow'a göre İraniler Orta Asya'ya geldiğinde hem batılarında hem de doğularında Hintarilerle komşulardı. Ve Avesta'da bahsi geçen Mazeni Deva tapıcıları Burrow'a göre batılarındaki Mitanni Aryanlarını ifade ederken Vareni Durvantlarsa doğularındaki Rigvedik Aryanları ifade ediyor. Bu görüşü şaibeli bulan isimlerden Hale, İraniler ve Hintariler arasında o dönemde bu türden bir ilişki olduğuna dair elimizde bir veri olmadığını öne sürmüştü. Ancak Parpola'nın bu konuya ilişkin son derece ilginç olduğunu düşündüğüm bir teorisi var ve aynı zamanda güçlü de bir teori olduğunu düşünüyorum. Ve eğer doğruysa İraniler ve Hintariler arasında gerçekten de bu türden bir rekabet ilişkisi olduğunu doğrulayabilir. Peki nedir bu teori? Daha önce Hintarilerdeki S'lerin İranilerde H'ye dönüştüğünden söz etmiştik. Dolayısıyla Rigvedik Aryanların düşmanları olan Dasalar aslında İrani bir kavim olan Dahalar olabilir. Daha sözcüğü bazı İrani dillerde, özellikle Doğu İrani dillerde adam manasında hala kullanılıyor. Ve hem Pers hem de Roma kaynaklarında sözü geçen Dahalar muhtemelen Herat Nehri çevresinde yaşayan Saka benzeri bir Doğu İrani kavmiydi. Hatta daha sonra Part devletini kuracak olan 1. Arşak bu Dahalar içinden Parni adlı bir kavme mensup. İlginç bir şekilde Rigvedik Aryanların düşmanları arasında sayılan bir başka kavim de Pani kavmi ve Pani sözcüğü Parni isminin praklitik dönüşümüyle oluşmuş gibi görünüyor. Yine Parpola, Rigveda'da tarif edilen Dasa kalelerinin Indus Vadisi'ndeki yerleşkelere değil, BMAC bölgesindeki yerleşkelere benzediğini öne sürüyor. Bu kaleler M.Ö. 2300 civarında ilk kez yapılmaya başlanıyor. Yani BMAC'ye henüz Aryanlar gelmeden önce ama benzeri yapıların inşası Orta Çağ'a kadar sürüyor ve hatta Avesta'da da yine benzeri yapıların inşasının tarif edildiğini görüyoruz. Ayrıca Dasaların oldukça dağlık bir bölgede yaşadığından bahsediliyor Rigveda'da. Bu da yine Indus Vadisi'ne değil ama BMAC bölgesine uyuyor. Değinilmesi gereken bir diğer nokta da şu ki Vedik Aryanlarla Dasaların düşmanlığının had safhada olduğu dönem, yani o dönemi anlatan bölümü Rigveda'nın henüz Vedik Aryanlar Hindu kuşu aşmadan önce yazılmış olmalı. Yani Hindu kuşun doğusuna geçmeden önce yazılmış olmalı. Ve bu da yine İranilerle temas halinde olmaları ihtimalini oldukça güçlendiriyor. Eğer tüm bunlar doğruysa, ki bana doğru gibi görünüyor, Burrow, Deva sözcüğünün yabancı tanrılarını ifade etmek için kullanıldığı noktasında haklı olabilir. Hatta Rigveda'da gördüğümüz bu Asura sözcüğündeki anlam daralması yine Hintarilerle İranilerin düşmanca etkileşimlerinden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü İraniler eğer Avesta'nın daha erken dönemlerinde gördüğümüz gibi kendi liderlerinden de Ahura olarak bahsediyorlarsa Hintariler bu sözcüğün düşman liderlerince sahiplenildiğini görüp Asura'yı yalnızca düşman liderlerini tarif etmek için kullanmaya başlamış olabilirler. Evet, özetlemek gerekirse, yani bu Asura-Deva çatışması bölümünü özetlemek gerekirse Asura sözcüğü Rigveda'nın erken katmanlarında bey veya kudret sahibi benzeri bir manaya geliyor ve hem tanrılar hem de insan liderler için kullanılıyor. İyilikle veya kötülükle bir ilişkisi yok. Geç dönemde ise daha çok düşman liderleri için kullanılıyor. Avesta'da da Ahura hem tanrılar hem de insan liderler için kullanılıyor. Ne Avesta'da ne de Rigveda'da önceden tanrı olarak kabul edilen bir varlığın sonradan iblis olarak anıldığı yönünde bir işaret var. Ne Avesta'da ne de Rigveda'da önceden demonize edilmiş bir tanrının tekrar panteona kabul edildiğine dair bir işaret var. Erken Rigveda'da hem Deva hem Asura tanrı manasında kullanılabilirken Avesta'da Deva her zaman iblis manasında kullanılıyor. Rigveda'daki Deva'nın Avesta'daki anlamsal karşılığı Yazata. Kısacası Asura-Deva çatışmasının Proto-Aryan dönemine tarihlenmediği, her iki kolda da farklı bir takım süreçlerin sonucunda ortaya çıktığı oldukça açık görünüyor. Dikkat ettiyseniz bu konuya ilişkin yanılgıların çok ciddi bir bölümü Zerdüşt'e ilişkin bir takım yanlış varsayımlardan kaynaklanıyordu. Yani Zerdüşt çok katı bir reformistti ve kendisinden önceki dini tepetaklak çevirmişti ve bütünüyle yeni bir dünya görüşü getirmişti İranilere. Günümüz Avesta araştırmacılığında bu oldukça şüpheyle yaklaşılan bir tutum. Hatta artık Gataların olduğu gibi tek bir kişiye atfedilmesi bile şüpheyle karşılanıyor. Bundan dolayı hatta ben aslında Zerdüştilik yerine Mazdacılık demeyi daha doğru buluyorum. Ama genellikle Zerdüştilik kullanıldığı için hala onu kullanıyorum. Yani hani yanlış olduğunu düşünüyor da değilim bu ifadenin. Eski Avesta araştırmacılığına baktığımızda Zerdüşt'te sanki bir tür İbrahimi din peygamberi muamelesi yapıldığını görüyoruz. Yani Avesta çevirilerinde de hissediliyor bu. Kullanılan tabirler, İbrahimi çağrışımları olan tabirler seçiliyor mesela Avesta çevirilerinde. Ama artık bu hani büyük ölçüde terk edilen
bir yaklaşım. Ve Gataların Rigvedik formülasyonlara çok daha yakın olduğu artık genel kabul görüyor. Ben tabi burada Zerdüşt'ün herhangi bir şekilde reform getirmemiş olduğunu söylemeye çalışmıyorum. Sadece zannedildiği kadar köklü bir reform olmadığını söylüyorum. Yoksa Zerdüştilikte gerçekten de kurbansal dinden ahlaki dine doğru ciddi bir meylin olduğunu görüyoruz. Bundan, yani bu iki farklı eğilimden önceki videolarımdan birinde bahsetmiştim. Ölüm ve Din başlıklı videomda bahsetmiştim. Daha sonra onu da izlemenizi öneririm. Ancak bu eğilim, yani kurbansal olandan ahlaki olana eğilim Zerdüşt'le başlamış bir eğilim değil. Ya da Mazdacılıkla başlamış bir eğilim değil. Ahlaki prensiplerle ilişkili tanrıların son derece ön planda oluşu Zerdüştiliğe özgü değil. Bunu Rigveda'da, hatta en erken dönemlerinden beri görüyoruz. Ve bunun yanında tabii Zerdüştilikte Asha, Rigveda'da ise Rita olarak bilinen evrensel kanun, ilahi düzen veya hakikat diyebileceğimiz ve dini son derece derinden şekillendiren bir prensip var. Şimdi bunlara değineceğiz. Aryan dinlerinde ahlaka ilişkin tanrıların son derece ön planda olması onları diğer Hint-Avrupa dinlerinden ayrıştıran niteliklerden biri. Rigveda'da bu ahlaka ilişkin tanrılara Adityalar deniyor. Avesta'da Ahura Mazda'nın altında onun yardımcıları olan Ameshaspantalar var. Bunlar da ahlaki değerlerle ilişkili tanrılar. Ve geçmişte bazı araştırmacılar her bir Aditya'yı bir Ameshaspenta ile eşleştirmeye çalıştı. Yani buna ilişkin çalışmalar yürüttüler. Ben buna katılmıyorum. Yani bence her bir Ameshaspenta her bir Aditya'ya karşılık gelmiyor. Ama yine de erken Rigvedik dönemde Aditya olarak bilinen her bir tanrının Avesta'da karşılığını bulabiliyoruz. Bugün bu temel tanrılardan ilerleyeceğiz. Erken Rigvedik dönemde Aditya çoğul kullanıldığında 3 tanrı akla geliyor. Mitra, Varuna ve Aryaman. Aslına bakarsanız Sanskritçe'de tıpkı Arapça'da olduğu gibi kelimenin tekil hali var, çiftli hali var ve çoğul hali var. Çoğul kullanıldığında bu 3 tanrı akla geliyor. Çiftli kullanıldığında Mitra Varuna geliyor akla. Ki Mitra Varuna sadece Rigvedik Aryanlar için değil, Mitanni Aryanlar için de çok önemliydi. Bunu Boğazköy'deki antlaşmadan biliyoruz. Ve genellikle bir çift olarak anıldığının da altını çizmek gerekir. Tekil kullanıldığında ise Aditya sözcüğüyle genellikle Varuna kastediliyor. Bazı araştırmacılar Adityaların sayısı üzerine spekülasyon yapıyorlar. Çünkü Vedaların bazı bölümlerinde Adityaların çeşitli sayıları olduğu söyleniyor. İşte 7 adet Aditya olduğu yönünde bir görüş var örneğin, ama bu sayılar tutarlı değil aslında ve Rigveda'ya genel olarak baktığımız zaman bu sayıların gerçekten bir adet belirtmekten ziyade mistik formülasyonların bir parçası olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Adityaların net bir sayısı yok. Ama erken Rigvedik döneminde bu 3 Aditya ön planda olduğu için biz bu videoda sadece bu 3 Aditya ve bunların İranilerdeki karşılığı üzerine duracağız. Mitra'dan başlayalım. Mitra sözcüğünün anlamı üzerine de bazı tartışmalar var. Bazıları antlaşma anlamına geldiğini öne sürüyor. Bazıları dost anlamına geldiğini öne sürüyor. Ama bence en makul açıklama ittifak anlamına geldiği yönündeki açıklama. Mitra sözcüğü Avesta'da Mitra şeklinde geçiyor ve Mitra antlaşma manasında da kullanılıyor gerçekten. Ama bu antlaşmalar daha çok bugün bizim ittifak diyeceğimiz türden antlaşmalar. Mitra ismiyle uyumlu olarak ittifakların koruyucu tanrısı. Her ne kadar geç Vedik dönemde Mitra her zaman iyicil, barışçıl, tüm canlıların dostu olarak betimlense de ve bundan dolayı sanki ittifakların koruyucusu değil de ilahi bir müttefikmiş gibi algılansa da hem erken Rigvedik dönemde hem de Avesta'da Mitra'nın son derece savaşçı bir tanrı olduğunu ve antlaşmaya, ittifaka uymayan tarafı cezalandırdığını görüyoruz. İranilerde Mitra her şeyi gören tanrı olarak güneşle ilişkilendiriliyor ve binlerce gözü olan Mitra şeklinde bahsediliyor Mitra'dan. Bugünkü İrani dillerin pek çoğunda da güneş manasında kullanılan sözcük aslına bakarsanız Mitra'nın bir türevi, yani Mitra isminden türeme sözcükler kullanılıyor güneş için. Buna dayanarak ve Mitra'nın binlerce gözü olan tanrı olarak betimlenmesine dayanarak bazı araştırmacılar Orta Asya'daki çeşitli petroglifleri Mitra betimi olarak yorumladılar geçmişte. Yani hala da bu şekilde düşünenler var. Bu bana çok ikna edici gelmiyor. Bence çok spekülasyona açık betimler bunlar ve başka şeyleri de ifade ediyor olabilir. Yani demiyorum mümkün değil Mitra'yı temsil etmesi. Mümkün ama çok kesin konuşacak bir şey yok bence bunlarla alakalı. İranilerde olduğu gibi Hintarilerde de Mitra güneşle ilişkilendiriliyor. Daha doğrusu gündüz güneşiyle, Varuna ise gece güneşiyle ilişkilendiriliyor ki bunun ne demek olduğuna birazdan değineceğiz. Mitra ve Varuna genellikle çift olarak anıldığı için Varuna'yı anlamadan Rigvedik Mitra'yı anlamak da çok mümkün değil. Bundan dolayı şimdi Varuna'ya geçiyoruz. Çift olarak anıldıklarında Varuna'nın ismi her ne kadar Mitra'dan sonra geliyor da olsa
Rig Veda'nın içeriğine bakacak olursak önem sıralamasında Varuna'nın Mitra'dan daha önde geldiğini söyleyebiliriz. Aditya sözcüğünün tekil kullanımında genellikle Varuna'ya işaret ediyor olması da bunun göstergelerinden biri olarak kabul edilebilir. Varuna'nın etimolojisi Mitra'nınkinden daha belirsiz aslına bakarsanız ve üzerine daha da fazla spekülasyon dönüyor ama muhtemelen buyrukla ilişkili bir anlamı var. Ve Varuna buyruklarıyla hükmeden, evrenin düzenini koruyan tanrı. Burada aslında evrenin düzeniyle Rita kavramını kastediyorum. Bu kavramın doğrudan bir çevirisi yok. Pek çok farklı şekilde çevriliyor tabii. Yani hakikat deniyor, tabiat yasası deniyor, evrensel kanun deniyor. Bunların hepsi belli anlamlarını karşılıyor bu sözcüğün. Ama tabii ne anlama geldiğini biraz açıklamak lazım. Aryan dünya görüşünde alemdeki her bir şeyin tabi olduğu evrensel bir kanun vardı. Örneğin güneşin her sabah doğudan doğup her akşam batıdan batmasını sağlayan şey bu kanundu. Ama bu kanun aynı zamanda ahlaki sorumlulukları ve yükümlülükleri de belirliyordu. Yani bir insanın davranışlarının da bu evrensel kanunla uyumlu olması gerekiyordu. Benzer bir anlayış günümüzde Türkçe'de kullandığımız ahlak sözcüğünün temelinde de yatıyor. Ahlak Arapça etimolojik kökenine baktığınızda aslında yaratılış demek. Yani bir kişinin yaratılışına uygun davranması. Dolayısıyla her bir varlık için aslında önceden belirlenmiş olan belli bir varoluş biçimi var ve bu fikir yani bu Rita kavramı daha sonraki süreçte Dharma kavramına evrilecek ki bu son derece önemli. Yani dharmik dinler için en temel kavram olduğunu söyleyebiliriz Dharma kavramının. Bu Rita'nın İranilerdeki karşılığı eski Persçe'de Arta deniyor buna. Hatta pek çok İrani hükümdarın ismi bu kökten gelen bir anlama sahip. Ardaşir örneğin. Şir Kshatra veya Sanskritçe Kshatriya yani hükümdar anlamına geliyor. Arda ise Arta yani tabii kanun veya doğrulukla yöneten hükümdar manasına geliyor Ardaşir. Bazılarının zannettiği gibi yeryüzü hükümdarı değil. Çünkü modern Kürtçe'de toprak veya yeryüzü demek. Bundan dolayı bazıları Ardaşir'i yeryüzü hükümdarı zannediyor ama bu doğru değil. Doğrulukla yöneten hükümdar manasına geliyor. Avestaca'da ise bunun karşılığı Aşa. Aynı kökten ama bazı ses dönüşümlerinden dolayı orada Arta değil de Aşa deniyor. Varuna işte bu Rita'yı korumakla yükümlü olan tanrı ve bundan dolayı zaten lakaplarından birisi de Dharmapati yani Dharma'nın efendisi. Özellikle Avesta'da Mitra'nın da savaşçı bir kimliği olduğunu söylemiştik. Aşağıdan sapanları cezalandırıyor Mitra Avesta'da. Geç Vedik dönemde ise Mitra gitgide daha barışçıl bir kimliğe büründüğü için Rita'dan sapanları cezalandırma fonksiyonu neredeyse tamamen Varuna'ya kalmış gibi görünüyor. Hatta bundan dolayı çeşitli musibetler, hastalıklar Varuna'dan geliyor gibi düşünülüyor. Kişinin hayatında yaptığı bazı hatalardan dolayı, Rita'ya aykırı bazı davranışlardan dolayı Varuna tarafından cezalandırıldığı varsayılıyor. Ve bundan dolayı örneğin Atharva Veda'da bazı şifalı bitkilerden Vivaruna şeklinde bahsediliyor. Yani Varuna'dan kurtaran. Varuna yalanı cezalandırıyor ama buradaki yalan yalnızca söz olarak yalan değil. Aynı zamanda Rita'ya aykırı olan tüm eylemleri kapsayan bir kavram bu. Veya bir ritüel hatası yapıldığında bu da Varuna tarafından cezalandırılıyor yine. Varuna aynı zamanda zühd yeminlerinin tanrısı. Yani birisi herhangi bir şekilde bir tür imsak yemini ederse ve sonra bunu bozarsa yine Varuna tarafından cezalandırılıyor. Mitra'nın gündüz güneşiyle ilişkilendirildiği gibi Varuna'nın da gece güneşiyle ilişkilendirildiğini söylemiştik. Yıldızlar da onun gözcüleri kabul ediliyor. Ve dolayısıyla olan biten her şeyi gördüğü kabul edildiği söylenebilir Varuna'nın. Mitra gündüz olan bitenlerden sorumluyken Varuna gece olan bitenlerden sorumlu denebilir belki. Bu konuya odaklanan Dümezil'in Mitra Varuna adlı bir eseri var. Bu ikisi arasındaki çeşitli zıtlıkların veya tamamlayıcı niteliklerin nasıl bir tabiata sahip olduğu üzerine bir çalışma. Son derece ilginç olduğunu düşünüyorum. Bu videoda bu konulara çok girmeyeceğim. Ama hani belki kabaca, basitleştirici bir yaklaşımla Yunanlar söz konusu olduğunda Apollonik, Dionizyak diyebileceğimiz bir dikotominin Rigvedik dininde Mitra ve Varuna arasında olduğunu söyleyebiliriz. Mitra bilinen, ehlileştirilmiş dünyanın tanrısı iken Varuna bilinmeyen, gizemli olan, yabani olan, öteki olan dünyanın tanrısı denebilir belki. Varuna aynı zamanda sularla ilişkili. Sulardan Varuna'nın karıları şeklinde bahsediliyor. İlginç bir şekilde derinlerdeki ikametgahından Taşev şeklinde de bahsediliyor. Kuiper bu Taşev'in Vedik kozmogonide yani Vedik evrenin oluşum hikayesinde ilksel sulardan yükselen dağ olduğunu düşünüyor. Ve bu dağ aynı zamanda suları da tutan bir dağ. Yani dağın içinde de sular var. Dolayısıyla Varuna hem Taşev'in içinde hem de sularla dolu bir yerde. Bu Taşev aynı zamanda ölüler hakimi Yaman'ın da ikametgahı ve ölen kutlu ruhlar da buraya gidiyor yine. Son derece ilginç bir şekilde bu Taşev karanlıkla ilişkili olduğu halde içinde aynı zamanda bir güneş var. Yalnızca kutlu ölülerin görebildiği ve inisiye olmuş ermişlerin veya bilicilerin görebildiği bir güneş var. Svar güneş demek, asmansa
kaya demek. Bu belki bazılarınızı şaşırtabilir. Çünkü Asman sözcüğünün İrani türevleri günümüzde genellikle gökyüzü manasında kullanılıyor. Kürtçedeki Ezman veya Türkçe'ye de Asuman olarak geçmiş olan sözcük. Ama bu sözcüğün etimolojik manası kaya. Bunun sebebi, yani gökyüzü için İranilerin kaya sözcüğünü kullanmasının sebebi muhtemelen Aryanların göğü dağların üzerine inşa edilmiş kayadan bir kubbe olarak tasavvur ediyor olmaları. Bu Aryanlara has bir inanç değil. Eski insanlarda zaten göğün gerçekten bir kubbe olduğu yönünde inanış mevcut. Bu kayadaki güneş motifi, yani Svariyad Asman, taş evin içindeki, o karanlık taş evin içindeki güneş, Varuna'nın ikametgahındaki güneş motifi aslında Aryan mistisizmindeki son derece temel motiflerden biri. Daha sonraki inanışlar, yani Vedik dönemden sonraki Upanishadik dönemde vesaire, bu kayadaki güneşin yerini oyuktaki ateş veya oyuktaki Atman alacak. Atman ruh demek ve bedenin içine yerleşmiş olan ilahi tözü temsil ediyor olacak daha sonra bu motif. Varuna derinliklerle ve sularla ilişkili olmasına rağmen aynı zamanda göksel bir tanrı. Yağmur yağdırabiliyor. Önceden söylediğimiz gibi gece güneşiyle ilişkili ve insanlara bakacağı zaman gözlerini aşağı çeviriyor. Bu başlangıçta çelişkili gibi görünebilir. Çünkü nasıl olur da hem derinliklerde olur hem de gökte olur. Ancak Kuiper'in bununla alakalı çok ilginç olduğunu düşündüğüm bir teorisi var. O da şu: Aryanlar güneşin her akşam batıda battıktan sonra her sabah tekrar doğuda doğabilmek için geceleyin kimsenin göremediği gizli bir yolculuk yaptığına inanıyorlardı. İşte gece güneşiyle kastedilen aslında bu geceleyin batıdan doğuya giden kimsenin göremediği gizli güneş. Bu yolculuk gece göğünde gerçekleşiyor ama bizim gece göğü olarak gördüğümüz şey aslında yeraltı dünyasının ters yüz edilmiş hali. Yani gece göğü aslında o derin okyanuslar ve ilksel dağın tepetaklak üstümüzde durduğu hali. Bundan dolayı zaten gece göğünde hareket eden şeyler sanki suların içinden hareket ediyormuş gibi tarif ediliyor Vedalarda. Örneğin ay Suparna gibi suların içinden uçuyor. Suparna bir kuş. Onun gibi suların içinden uçuyor Vedalarda. Ve yine Vedalarda tarif edilen kozmik bir ağaç var. Bu ağacın kökleri yukarıda, gövdesi aşağıda. Varuna dünyayı nemlendirmek için tuttuğu kovayı ters yüz tutuyor. Bunların hepsi buna işaret ediyor gibi görünüyor. Bundan dolayı Varuna ikametgahı dolayısıyla, yani ikametgahının yer altında olması ve yer altının aynı zamanda gece göğünde tepe taklak üstümüzde durması dolayısıyla hem derinliklerin tanrısı hem göksel bir tanrı. Hatta Kuiper Asman sözcüğünün İranilerde gökyüzü anlamına gelmesini buna yoruyor. Yani o ilksel dağın gökyüzüne çıkmasına yoruyor. Dolayısıyla gökyüzünde kaya olmuş oluyor ve İraniler göğe kaya diyorlar. Ama bence onun için ilk açıklama çok daha basit ve olası. Yani dağların üzerine örülmüş bir kubbe fikri bence çok daha yüksek bir ihtimal. Bu biraz daha şüpheli görünüyor bana. Buraya kadar şunu fark etmiş olabilirsiniz. Mitra için doğrudan İrani karşılığıyla beraber ilerlemiştik. Yani Mitra ve Mitra'dan bahsetmiştik. Varuna'da ise şimdiye kadar sadece Varuna'dan bahsettik. Çünkü İrani bir karşılığı ismen yok. Yani Varuna isminde bir tanrıyı biz İranilerde görmüyoruz. Ancak tıpkı Rigveda'da Mitra'nın Varuna ile bir çift olarak anılması gibi, yani Mitra Varuna şeklinde anılması gibi, Avesta'da da Mitra Ahura ile birlikte anılıyor. Yani Mitra Ahura şeklinde anılıyor birkaç yerde. Varuna'dan da Rigveda'da sıklıkla Asura şeklinde bahsedildiğini unutmayalım. Ayrıca Vedik Aryanlarda sulardan Varuna'nın karıları şeklinde bahsedildiği gibi Avesta'da da sulardan Ahura'nın karıları veya kızları şeklinde bahsediliyor. Ahurani şeklinde bahsediliyor. Ve daha önemlisi, tıpkı kayadaki güneşin veya Rita'nın Varuna'nın ikametgahında saklı olması gibi Aşa'da ve Aşa'nın ışıkları da Ahura Mazda'nın ikametgahında saklı. Ve tıpkı kutlu ölülerin kayadaki güneşi görebildikleri gibi Avesta'daki kutlu ölüler de Aşa'yı görebiliyorlar. Hatta tıpkı Vedik gelenekte ermişlerin bu kayadaki güneşi ölmeden görebildikleri gibi, inisiye olmuş bilicilerin ölmeden görebildikleri gibi, Zerdüşt de Gatalarda Ahura Mazda'dan ölmeden Aşa'yı görmeyi diliyor. Demek ki iki tarafta da bu bir tür aydınlanmanın simgesi. Bu kayadaki güneşi görmek veya hakikati görmek, Aşa'yı veya Rita'yı görmek bir tür aydınlanmanın veya ilahi olana ulaşmanın simgesi. Tüm bunlar Varuna ve Ahura Mazda'nın aynı Proto-Aryan tanrıdan evrilmiş olabileceğine işaret ediyor. Değineceğimiz son aditya Aryaman veya İranilerin bildiği şekliyle Aryaman. Bu sözcük bariz bir şekilde Arya kökünden geliyor ve burada Arya belli bir geleneği sürdüren insan topluluğuna işaret ediyor. Bu sözcüğün aynı zamanda bir etnik isim olmasını belki töre ve Türk sözcükleri arasındaki ilişkiye benzetebilirsiniz. Eğer Türk gerçekten hani töreyi takip eden demekse benzer bir ilişki olduğu söylenebilir. Yani Arya belli bir geleneği sürdüren insanlar topluluğu. Arya Mansa, yani oradaki sondaki man eki ise Arya kılan demek. Yani Arya'yı Arya yapan şey, onun geleneği. Dolayısıyla Aryaman kısaca gelenek anlamına geliyor denebilir ve
bu adet ya da geleneklerin koruyucusu. Atalardan aktarıla gelen geleneklerin sürdürülmesini güvence altına alan tanrı. Pratikte daha çok evliliklerle ilişkili. Evlilik törenlerinde kızlar yeminlerini Aryama'nın önünde yapıyorlar ve kendi ailelerine olan bağları çözülüyor ve damada ve damadın ailesine bağlanıyorlar. Tekrar özetlemek gerekirse Mitra veya Mitra kişiler arası antlaşmaları koruyor veya ittifakları. Varuna veya Ahura Mazda ilahi yasayı veya tabii kanunu koruyor. Aşayı veya Rita'yı. Aryaman veya Ayryaman ise atalardan gelen gelenekleri koruyor. Kişiler dürüst oldukça, evrensel yasaya itaat ettikçe ve atalardan gelen geleneklere sahiplendikçe bu tanrılar tarafından takdis alıyorlar. Bunlara aykırı davrandıkça bu tanrılar tarafından cezalandırılıyorlar. Önceki videolarımda değindiğim kurbansal olan dinden ahlaki olan dine doğru bir meyil görüyorum ben burada. Yani bu meylin ciddi bir örneğiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu ahlaki tanrıların özellikle de bu gelişkin konseptin son derece çarpıcı olduğu kanaatindeyim. Burada belki düşünmek lazım. Yani neden, ne oldu da Hint-İranilerde bu tanrılar ön plana çıktı. Bu konsept din için son derece temel bir rol oynamaya başladı. Parpola bu Adityaların ve Ameshaspentaların dolaylı yoldan Orta Doğu etkisi olduğunu düşünüyor. Marduk'un yanında onun çeşitli niteliklerini temsil eden tanrılar var. Parpola'ya göre bu tanrılar bir şekilde BMAC'ye, BMAC'den de Aryanlara geçmiş olabilir. Ama bu bence rasyonel bir teori değil. Çünkü o tanrılara baktığımız zaman yani Marduk'un çeşitli niteliklerini temsil eden tanrılara baktığımız zaman bu tanrıların ahlakla çok alakalı olmadığını görüyoruz. Daha çok güç, kudret, yargı bu tür tanrılar ve bunlar doğru sözle veya ittifakla vesaire alakalı şeyler değil. Yani bu türden ahlaki, sosyal tanrılar değil gibi görünüyor onlar. Bana Hint-İranilerin yaşam tarzının bu türden bir şeyi tetiklemiş olma ihtimali daha yüksek görünüyor. Yani Proto-Aryan dönemden gelen bir inanç olma ihtimali daha yüksek görünüyor bana bunun. Çünkü göçebelikle ilişkili olabileceğine ihtimal veriyorum. Hint-İranilerdeki göçebelik kendilerinden önceki Hint Avrupalılara kıyasla daha yüksek bir doza erişmiş olmalı. Çünkü hem binicilik hem de savaş arabaları kullanımı çok daha yaygın Hint-İraniler içinde. Ve muhtemelen toplumsal düzeni çeşitli yasalarla, kurallarla sağlamak yerleşik toplumlarda daha kolay. Göçebe toplumlarsa bu türden bir düzeni sağlayamamanın getirdiği felaketleri çok daha fazla yaşamış olmalılar diye düşünüyorum. Ve bu da ahlaki değerler için insanlardan bağımsız, görünür mevcudiyetin üzerinde bir temel aramaya yetmiş olabilir onlara. Ve bu şekilde ahlaka ilişkin tanrıları ve hakikat konseptini keşfetmiş olabilirler. Yani burada keşfetmek derken tabii ki herhangi bir şey uydurmayı kastetmiyorum yani. Var olan bir hakikati keşfetmeyi kastediyorum. Çünkü ben de zaten objektif ahlaki değerlerin var olduğuna inanan biriyim. Değinilebilecek bir başka nokta, Team'in vurguladığı bir nokta bu. Yerleşik kültürlerin, tapınak dinlerinde tanrılar ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar genellikle belli bir coğrafi alanla kısıtlılar. Oysa yerleşik yurdu olmayan göçebeler için tanrıların da sınırlı bir coğrafi alanı yok. Yani onlar için görebildikleri her yer tanrıların hakimiyet alanının altında. Bu durumda yer yer bu tanrıların tarifini bizim bugünlerde yani monoteistik dediğimiz tanrı tasvirlerine benzetiyor. Her ne kadar Adityaların ve bunların İrani karşılıklarının BMAC etkisinden kaynaklanmadığını düşünüyor da olsam, BMAC'nin Aryanlar üzerinde hem kültürel hem de dini ciddi etkileri olduğunu düşünüyorum. Yani arkeolojik veriler, dilsel veriler, genetik veriler hep bu yönde. Ve bu videonun son bölümünde de BMAC'den Aryanlara geçen ciddi dini etkiler üzerine konuşacağız. Öncelikle tabii Sauma üzerine konuşacağız. Sauma bu videonun başlarında da bahsetmiştik. Kutsal bir içecek. Hintaliler buna Soma diyor, İraniler Homa diyor. Uzun süre bu içeceğin ana maddesi olan bitkinin ne olduğu üzerine tartışıldı. Bazıları uyuşturucu olduğunu düşünüyordu. Hatta bitki değil de mantar olduğunu öne sürenler de oldu. Ama metinleri dikkatli bir şekilde incelediğimizde şunu görüyoruz. Özellikle İranilerde yani Avesta'da bu içecek yani Homa savaşa gitmeden önce içiliyor ve savaşçılara savaş çılgınlığı veriyor. Din adamları bunu içtikleri zaman uyumadan geceler boyu ilahiler yazabiliyorlar. Onlara ilahi bir ilham veriyor. Hakikati görmelerini kolaylaştırıyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bu içeceğin uyuşturucu değil de uyarıcı olma ihtimali çok daha yüksek. Ve aynı zamanda bunun ana maddesi olan bitkinin yani ançunun o BMAC kökenli olan sözcüğün işaret ettiği bitkinin yüksek dağlardan toplandığını biliyoruz. Özellikle en iyisinin Mujavand dağında yetiştiği yazıyor ki bu muhtemelen günümüzde Mujtakat olarak bilinen dağ, Pamir dağlarında. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde yani bitkinin uyarıcı özelliklerini ve yetiştiği bölgeyi, coğrafyayı bir araya getirdiğimizde bu bitkinin bir tür efedra olma ihtimali çok yüksek. Ki günümüzdeki pek çok modern İrani dilde efedra için hala Homa'nın bir türevi kullanılıyor. Yani Homa sözcüğünün bir türevi kullanılıyor. Hintalilerde Soma içeceği özellikle Tanrı Indra ile ilişkili.
Indra isminin de olası BMAC alıntıları arasında yer aldığını söylemiştik önceden. Indra'ya ilişkin en temel anlatılardan biri onun dev yılan Vritra'yı öldürdüğü ve suları serbest kıldığı anlatı. Bakalım BMAC'nin yerel dininde bunlara ilişkin bir şey bulabilecek miyiz? Frankfurt, Bactria ve Margiana'dan elimize geçen çeşitli mühürler ve figürünler üzerine yaptığı analiz sonucunda BMAC dinine ilişkin şu motifleri tespit ediyor. Birincisi ve muhtemelen hiyerarşinin tepesindeki tanrıça. Bir tür ana tanrıça olduğu söylenebilir bu tanrıçanın. Hemen her zaman uzun bir elbiseyle betimleniyor. Daima dingin ve hayvanlar hakimi. Haşhaş tohumları ve genç keçilerle birlikte tasvir ediliyor. Bu baharın gelişiyle ve bereketle ilişkili olduğu yönünde bir işaret. Tanrılar hiyerarşisinde en tepede yer almış olması muhtemel. Çünkü sosyal olaylara ilişkin betimler bize bunu düşündürüyor. Ne demek istiyorum burada? BMAC betimlerinde yalnızca tanrılara ilişkin betimlemeler yok. Sosyal hayata ilişkin betimlemeler de var ve burada sosyal hayatın en üst tabakasında yaşlı erkeklerin olduğunu görüyoruz. Bu yaşlı erkeklerin giyimi bu tanrıçanın giyimini andırıyor. Yani uzun giysiler giyiyorlar, uzun etekler gibi. Ama diğer sınıflar yani ikinci ve üçüncü tabakayı temsil edenler bu şekilde giyinmiyorlar. Bundan dolayı bu giysiyi tanrılar içinde tanrıça giydiği için sosyal statüde en yüksek olan eğer uzun eteği giyen yaşlılarsa tanrılar arasındaki en yüksek statüde uzun eteği giyen tanrıç olmalı diye düşünülüyor. Ki bunu doğrulayacak olan bir başka veri de şu aslına bakarsanız BMAC mezarlarında Şehrisok'ta, Sapallıtepe ve Sarayezm'de şunu görüyoruz. Mezarlarda en zengin mezarlar genellikle kadın mezarları. Bu da belki tanrıçanın tanrılar hiyerarşisinde en tepede olmasıyla ilişkili bir şey olabilir. Evet, tanrıça genellikle durgun betimleniyor. Yani bir iş yaparken betimlenmiyor genellikle. Dingin, hayvanlar hakimisi bu şekilde. İkinci sırada gelen tanrı kartal başlı bir erkek savaşçı, kahraman tanrı. Bu da sosyal statüde ikinci sınıfta yer alan ve genellikle kısa kiltli ve sakallı temsil edilen yetişkin erkekleri temsil ediyor. Yani giyimi onunla uyuşuyor. BMAC'de açık ara farklı en çok betimlenen tanrı bu. Yani kartal başlı savaşçı tanrı. Genellikle yılanlarla mücadele ederken betimleniyor. Bazen kartal başlı tanrı değil de yalnızca bir kartalın betimlendiğini de görüyoruz. Kartal muhtemelen bu kartal başlı tanrının sembollerinden biri zaten. Kartal başlı tanrının savaştığı yılanlar bir ejderden doğuyorlar. Bu ejder kompozit bir varlık. Aslan yılan karışımı şeklinde betimleniyor. Yine bu yılan veya ejderle ilişkili olarak son derece ilginç olan sürüngen pullu insansı figürinler var. Bunlar kasten yaralanmış görünüyorlar. Yani birinin gözünde sanırım bir çizik vardı mesela. O aklımda kalmış. Bunların ritüel amaçlı olduğu düşünülüyor. Yani bu karanlık varlıklara büyü yapma amacıyla yapılıyor bu figürinler muhtemelen. Ve renklendirmelerinden de tanrıçayla bir tezatlık içinde olduklarını anlayabiliyoruz. Birinde giysiler koyu renk, ten açık renkken diğerinde ten koyu renk, giysiler açık renk. Evet, yani bu figürinlere kötücül güçlere zarar vermek için hasar verildiği düşünülüyor. Yılan ejder motifi nehir sularının tutulmasıyla alakalı. Kartal başlı tanrı ise yılanı öldürerek nehirleri serbest kılıyor ve bu şekilde tabiatın yeşermesini sağlıyor, hayvanların çoğalmasını sağlıyor ve dolayısıyla hayvanlar hakimesi olan, tabiatın ve baharın tanrıçası olan ana tanrıçaya hizmet etmiş oluyor. Çok ilginç, BMAC bölgesine bu Mart-Mayıs ayları arasında Hindu kuşun doğusundan Kirkaitus gallicus isimli kartal türü göç ediyor. Ve bu yılan yiyen bir kartal türü ki kartal türleri içinde çok sık görülen bir şey değil bu. Baharın gelişiyle ilişkilendirilmiş olmaları muhtemel çünkü tam aynı dönemde Pamir dağlarındaki karlar eriyerek nehirleri coşturuyor. Yılan veya ejder öldürme miti aslına bakarsanız Hint Avrupalılarda ve hatta Avrasyalılarda genel olarak yaygın olan bir mit. Ama yılan veya ejderin ölümüyle suların serbest kalışı Hint Avrupalılar için de Hint İranilere özgü gibi görünüyor ve bu gerçekten de BMAC'den alıntı olabilir. Hatırlarsanız Indra Vritra'yı öldürdüğünde yani dev yılan Vritra'yı öldürdüğünde suları serbest kılıyordu. Indra Soma içeceğine fazlasıyla düşkün olan bir tanrı ve Soma içeceğini dağlardan Shiena adlı yırtıcı bir kuşun getirdiğini de unutmayalım. Shiena, tamam, Sanskritçe'de Shiena diye bir sözcük var ve bugün biz şahin için aynı sözcüğü kullanıyoruz ama bu demek değil ki Shiena sözcüğü asıl kullanımı itibariyle de şahine karşılık geliyordu. Bu kartalı ifade etmek için kullanılıyor olabilir Shiena. Indra'nın lakabı Vritra'yı öldürdüğü için Vritrahan, yani Vritra'yı alt eden ve biz bu Vritrahan sözcüğünün İranilerde bir karşılığı olduğunu da biliyoruz. Veretragna ve Veretragna'nın Avesta'da bir yerde Varegna kuşu formunda karşımıza çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla Indra Vritrahan veya Veretragna bu BMAC'deki kartal başlı tanrının Aryanlara geçmiş bir varyantı olabilir. Son derece ilginç olduğunu düşündüğüm bir başka noktada şu aslına bakarsanız. Obelix, Rigvedik Aryanların yaşam tarzını şu şekilde anlatıyor. Bunlar yarı göçebeler ve tabii ki hayatlarının belli bir dönemi yerleşik geçiyor. Belli bir dönemi ise göç dönemi. Yani bu birbirini takip eden döngüsel bir süreç aslına bakarsanız. Yoga, yani göç süreci, yoga aslında bağlamak demek, yani
bugün yoga yapmak falan derken kullanılan yogada da aslında Tanrı'yla bağlanmak kastedilir yoga. Ama herhangi bir bağlama içinde kullanılabiliyor. Yani hayvana ip bağlamak da mesela yoga. Göç dönemi için yoga kullanılıyor çünkü hayvanları arabalara bağlıyorlar. Yerleşik dönemin ismi ise Kshema, yani yoga Kshema. Rigvedik Aryanların yaşamı bu iki sürecin birbirini sürekli tekrarlamasıyla tarif edilebilir. Ve Obelis şunu iddia ediyor. Rigvedik Aryanlar göç dönemindeyken Indra dini denen bir dini meyil ön plana çıkıyor. Indra ve onun yardımcısı olan Marutlar, savaşçı tanrılar bunlar. Ve göç döneminde başka yerler işgal edileceği zaman Indra dini ön plana çıkıyor. Yerleşik düzendeyken ise yani Kshema döneminde Aditya dini öne çıkıyor. Yani bu anlattığımız Mitra Varuna ve Aryama'nın ön planda olduğu dini eğilim ön plana çıkıyor. Eğer bu doğruysa, yani gerçekten de Rigvedik Aryanlar göç döneminde Indra ve Marutları merkeze alan bir dini meyil içine giriyorlarsa, bu Indra ve BMAC'nin kartal başlı tanrısıyla kurduğumuz ilişkiyi güçlendiren bir tespit olur. Çünkü hatırlarsanız bu kartallar da göçmen kartallar ve Mart-Mayıs arasında Hindu kuşun doğusundan batısına, Orta Asya bölgesine göç ediyorlar. Bu arada bu BMAC'deki ejder adam motifi muhtemelen daha sonra İranilerdeki Ajidahaka'nın da ilham kaynaklarından biri. Ajidahaka ejder adam demek zaten. Aji ejder demek. Daha da bu kavim olan dahalardan bahsettiğimde söylemiştim. Daha insan anlamında da kullanılan bir kelime İranilerde. Dolayısıyla Ajidahaka direkt ejder adam demek. Yani yine BMAC'de bereket ve sularla ilişkili olan ana tanrıçanın İranilerdeki Anahita'yı etkilemiş olma ihtimali bir hayli yüksek. Onu da belki bir gün ayrıca ele alırız. Tabii şunu da söylemek lazım. Bazı anlatıların ve Soma'nın üzerinde durduk daha çok BMAC alıntılarında. Bunun sebeplerinden biri aslında çok fazla bilgiye sahip olmayışımız BMAC'nin dinine dair. Yalnızca kelimelere bakacak olursak, yani BMAC'den alıntılanan dini kelimelere bakacak olursak, BMAC dininin Aryanlar üzerinde çok daha derin bir etkisi olduğunu düşünmemiz gerekir. Ancak bunun üzerine daha fazla araştırma yapmak lazım. Yani BMAC dinine dair daha fazla şey ortaya çıkarmak lazım. Evet, bu videoda Aryan dininin diğer Hint Avrupalılardan kopuşundan kendi içinde ayrışmaya başladığı döneme kadarki sürecini ele aldık. Hem Hinduizmin hem de Zerdüştiliğin temelinin nerede, ne gibi koşullarda oluştuğuna ilişkin bir videoydu bu. Umarım faydalı olmuştur. Aklınızdaki soruları sormaktan çekinmeyin. İsterseniz yorumlar kısmında sorabilirsiniz. İsterseniz beni Twitter'dan yakalayıp orada sorabilirsiniz. Sorulara müsait oldukça yanıt veriyorum. Ve son olarak Patreon destekçilerime çok 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 teşekkür ediyorum. Eğer henüz beni Patreon'dan desteklemiyorsanız ama çalışmalarımı sürdürmemi istiyorsanız lütfen siz de bana Patreon'dan destek olmayı düşünün. Patreon linkimi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu paylaşabildiğiniz kadar paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Ve beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayınız efendim.